Orkideniz çiçek açmıyor mu? Çiçek dalı çıkarmıyor ya da sağlıksız mı görünüyor? Bugün size doğru kullanıldığında orkidenin çiçeklenmesini ve sağlığını destekleyen iki farklı aspirinli yöntem göstereceğim. Ama dikkat, yanlış kullanılırsa orkideye ciddi zarar verebilir. Videonun sonunda hangi orkideye hangisi uygun netleşecek. Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Bugün her iki tarifte de kullanacağımız ortak malzeme aspirin yani salisilik asit. Aspirin aslında bitkiler için yabancı bir madde değil. İçindeki salisilik asit bitkilerin doğal savunma mekanizmalarında zaten bulunur. Birinci tarifimiz için 3 diş sarımsağı ince ince doğruyorum. 500 mililitrelik cam bir kavanozun içerisine koyuyorum ve üzerine dinlenmiş oda sıcaklığında su ekliyorum. Bir adet aspirini kolay çözünebilmesi için küçük küçük parçalara ayırıyorum ve bu sarımsaklı suyun içerisine ekliyorum. Oluşturduğumuz bu sarımsaklı ve aspirinli mucizevi suyu güzelce karıştırıyorum. Aspirinin içerisinde güzelce erimesini sağlıyorum. Bu tarifi buzdolabında 2 gün saklayacağız ki aspirin ve sarımsak etkin hale gelebilsin. Gübrelerden maksimum verimi elde edebilmek ve orkidelerimi güçlendirmek için ön hazırlıklara geçiyorum. Bazı orkidelerimin budama zamanı geldi. Limon ya da alkolle sterilize ettiğiniz keskin bir makasla en son çiçeğin açtığı yerin altından kesin. Üzerine toz tarçın koyun. Toz tarçın mantar ve hastalıklara karşı etki sağlar. Bu şekilde geciktirmeden çiçek dalı budaması yaparsanız orkideniz enerjisini toplar ve çok daha sağlıklı şekilde çiçek açar. Gübrelemeye geçmeden önce ikinci hazırlığımızda gri renge dönmüş kökleri sade su ile nemlendirmek. Eğer direkt orkideye hazırladığınız gübreyi verirseniz kökleri yakarsınız. Bu şekilde ön nemlendirme orkidenin hem gübreyi daha sağlıklı almasına hem de güvende kalmasına yardımcı olur. 2 gün dolapta beklettiğim ve oda sıcaklığına getirdiğim sarımsaklı aspirinli su artık sadeleştirme için hazır. Bu karışım doğal bir antibiyotik etkisi yaratıyor. Özellikle yapraklarda lekeler, kahverengileşme veya köklerde yavaş büyüme gözlemliyorsanız, orkideniz daha canlı ve sağlıklı olsun istiyorsanız bu karışım orkideler için harika. Sarımsaklı suyu tel süzgeçle süzdükten sonra üzerine 500 mililitre daha su ekleyip toplamda 1 litre su elde ediyorum. Köklerini önceden nemlendirdiğim orkidemi bu seyreltilmiş sarımsaklı aspirinli suya koyuyorum ve köklerin bu bileşenleri emmesini sağlıyorum. 5 dakika beklemesi yeterli. Daha sonra tabak altında kalan suyu döküyorum çünkü kökler artık hem suya hem de gübreye doymuş durumdalar. Ayda bir bu gübreyi yapmanız yeterli. Özellikle saksı değişiminden bir müddet sonra ya da mevsim geçişlerinde orkidenizin bağışıklığını güçlendirmek için bu karışımı kullanabilirsiniz. Eğer orkidenizde toprak karışımında yosun kullandıysanız 5 dakikadan daha az tutmanız gerekli. Çünkü yosun bünyesine çok hızlı şekilde suyu çeker ve çok fazla nem olduğundan dolayı köklerde çürümeye neden olabilir. Hayat kurtaran bir püf noktası. Ben cam kavanozlara su dolduruyorum ve onları dinlendirdikten sonra orkideleri sulamak ve gübreleme yapmak için kullanıyorum. Orkidelerde klorsuz su kullanımı önemli. Bu şekilde sağlıklı sular elde ediyorum. Aspirinli sarımsaklı sudan arta kalanı sprey şişesine doldurup evinizdeki kalın yapraklı bitkilere sprey yoluyla verebilirsiniz. Ben kılıç çiçeği ve bu kalın etli sukulent için kullanmıştım. Hangi çiçekler için uygun olduğuna muhakkak internetten bakın. Ancak böyle köklenmemiş, su kültüründe ya da yosunda köklenmesini beklediğiniz orkideleriniz için kesinlikle yapraktan sprey uygulaması yapmayın. Çünkü kökler olmadığından suyu tolere edemiyor ve böyle mantar oluyor. Bu arada sorularınızı yorumlar kısmına yazın. Muhakkak detaylıca cevaplandırıyorum. Ve gelelim ikinci güçlü tarifimize. Yıkadığım muzun üzerine karbonat ekliyorum ve ovalıyorum ki gübre kalıntıları gitsin. Duruladıktan sonra yarım muzun kabuğunu alıyorum.
Bu tarif daha çok sağlıklı ama çiçeklenmesi zayıf olan orkideler için güzel. Muz kabuğu potasyum ve minerallerle çiçeklenmeyi ve genel canlılığı destekler. Kullanacağımız aspirin ise bitkinin stres direncini artırır. Yani çift etkili bir gübre. Küçük küçük doğradığım muz kabuklarının üzerine 500 mililitre biraz sıcak bir su ekliyorum ve yarım aspirini küçük küçük doğrayıp içerisine koyuyorum. Kaşıkla karıştırarak aspirinin erimesini sağlıyorum. Kapağını kapatıyorum ve bu karışım oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletiyorum. Bu arada videoları sonuna kadar izleyin çünkü yapım aşamaları çok önemli. Ayrıca hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz şekilde abone olup bol bol beğeni ve yorum yapmayı, bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Beklettiğim karışımım artık kullanım için hazır. Gördüğünüz gibi böyle kehribar rengi güzel bir renk aldı. Tüm bileşenler artık açığa çıktı. Ancak bunu bu şekilde kullanamam. Seyreltme yapmam gerekli. Bir süzgeç yardımıyla karışımı süzüyorum. Tüm bu tarifler etkili ama doğru dozda ve doğru yöntemlerle uygulandığında faydalı, yoksa orkidenize zarar verirsiniz. Yani tarifte yarım muz kabuğu yerine daha güçlü olsun, daha çok çiçek açsın diye bir muz kabuğu kullanırsanız büyük olumsuzluklarla karşılaşırsınız. Şimdi bu karışımı seyreltiyoruz. Üzerine 500 mililitre oda sıcaklığında dinlendirilmiş su ekliyorum. Şimdi göreceğiniz orkidemin üzerinde küçük tomurcuklar var ve bu orkidem için bu gübre uygun. Dikkat edin, orkidelerin dönemlerine göre gübre ihtiyaçları farklı farklıdır. Yani sizler çiçekli bir orkideye ya da tomurcukları büyümüş bir orkideye tomurcuksuz, çiçeksiz bir orkideyle aynı bakımı uygulayamazsınız. Daldırma yöntemiyle gübrelemeden sonra ayırmış olduğum bir miktar aynı sudan yaprak temizliğini yapıyorum. Bakın, bu gübrelediğim orkidemin küçük tomurcuklarının büyümüş hali. Artık bu orkideye bu şekilde gübreler veremem. Yapmam gereken tek şey kök rengini takip ederek orkidelerin suya ihtiyacı olduğunda oda sıcaklığında dinlenmiş su ile orkidemi sulamak. Kanalımda tomurcuklu orkidelerin bakımına dair her dönemde nasıl ve hangi gübrenin verilmesi gerektiğini anlatan harika bir videom var. Onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmından ya da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Daldırma yöntemiyle gübreleme yaparken sıralamaya çok dikkat edin. En sağlıklı orkidelerinizden başlayarak gübreleme yapın. Eğer hastalıklı ya da böcekli orkideleriniz varsa her bir saksıya 5-6 yemek kaşığı olacak şekilde gübre verebilirsiniz. Böylelikle onlardaki hastalık sağlıklı orkidelerinizde de geçmez. Ayırdığınız bir miktar suyu evdeki diğer bitkileriniz için de kullanabilirsiniz. Evet, bugün sizler için aspirinle hazırladığım 2 harika tarifi beğeninize sundum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz çok değerli. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.